Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay iki renkli bir 5 diş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Tarçın rengi ve krem tonlarında. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum hanımlar. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay, hoş bir model oldu. Patiğimizin tabanı, yanları bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlayacağım hanımlar, burun kısmından. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek atarak başlıyorum. Bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atıyoruz. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümde arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde ilk sıramda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters örgü uygulaması yapıyoruz ilk sıramızda. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada 5 şişe geçeceğiz ve düz örgü uygulaması yapacağız hanımlar, tamamen burun kısmında. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi normal ilk şişimde düz olarak ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şu 6. ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu aşamada hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartarak gideceğiz. İlk ilmeğimi hemen bakın 3. şişimle şuradan çıkaracağım. Buradaki kenar ilmek yerinden ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Devamında başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine sırasıyla girerek ilmek çıkartıyorum. 3. şişime takıyorum. Bakın burada da 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, 5 ve bir ilmek daha çıkaracağım. Bakın başlangıç yerinde hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Patik burnumuz daha sağlam oluyor bu şekilde. 6. ilmeğimi de çıkartıp şişime taktım. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum kenardan. Şu da 6. ilmeğim. Böylece 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım ve örmeye başlıyorum. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu anda 2. şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 3. şişime geldim. Şimdi de 3. şişimdeki 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi ördük. Şimdi artırma zamanı, yine başlangıç yerine geldik. Artırma işlemini patik burnumuzda şöyle baktığımız anda hanımlar sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim, kenarımız hemen sağa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 2. şişime geldim. 2. şişimde de hanımlar kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız bakın hanımlar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yapmadan 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmadan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi artırma yapmadan düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Başlangıç yerine geldik hanımlar. Tekrar artırma zamanı. Bakın ilk şişimdeyim. Kenarım sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 1. şişimde böylece 8 tane ilmeğim oldu. 2. şişime geçtim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Hemen kenarımız bakın bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız şöyle baktığımız anda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeğimi de düz öreceğim. Bir sonraki sıra artıracağım. Sonraki sıra düz öreceğim. Sonra artıracağım. Bu şekilde patik burnumuzu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Hanımlar açan bir model. Bunu da göz önünde bulunduralım. Bakın 14'er ilmek yaptım ama bakın gayet esneyen bir model. Böyle kasan toplayan bir model değil. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım artırmalarımızı yaparken. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dilerseniz şişlerinizi 13'er ilmek yapın. Dilerseniz 15 diye, dilerseniz 16. Hiç fark etmiyor. Modelimiz tam denk geliyor. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Krem ipimi ekleyeceğim hanımlar. İlmeklerime bu sıramda krem ile öreceğim. Bu tarçın rengi ipim bekleyecek. İlmeklerimin tamamını bu sıramızda ters öreceğiz. Hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde. Sonrasında hanımlar hemen şu krem ipimin ucunu da tarçın ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Sağlam olsun diye. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Ve sırasıyla ilmeklerimin hepsini ters olarak krem ipim ile örüyorum. Modelimiz gerçekten kolay hanımlar. Şimdi yaparken de anlayacaksınız. 2. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir sıra ters öreceğiz. Yani 4 şişimizi de dolanınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu anda 2. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de ters ördüm. 3. şişime geldim. Burada da aynı işleme devam ediyorum. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi. Son şişime geldim hanımlar.
Buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Böylece bir sırayı tamamlamış olacağız. Sonuncu ilmeğime geldim. Bunu da ters olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi yine geldik başlangıç yerimize. Bu aşamada artık ilmeklerimizi tamamen düz öreceğiz hanımlar. Düz örgü uygulaması yapacağız. Bakın hepsini krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bir sıra ters örüyoruz. 3 sıra düz örüyoruz. Şimdi ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken bir kere dolanacağız, tekrar dolanacağız, yine dolanacağız. Yani 3 kere 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örmemiz gerekiyor. Bu şekilde düz olarak 3 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Bakın arkadan da sayabiliriz. 1, 2, 3 sıra düz ördüm. İlk sırada ters örmüştük. Diğer 3 sırada düz ördük. Yani 4 sıra boyunca krem ipimi kullandım. Her 4 sırada bir renk değişikliği yapıyoruz hanımlar. Bakın bu sıramda tarçın rengi ipimi elime aldım. Tekrardan ilk sırada ters öreceğim. Fakat bu sırada modelimizi kuracağız hanımlar. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile ters olarak ördüm. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Her 3 ilmekte bir model kurulumu yapıyoruz hanımlar. Ardından bakın tarçın ipim benden tarafta. Ön yüzde yani şöyle benden tarafta. Sıradaki krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın krem ilmeğimin altında şöyle tarçın rengi ilmeğim var. Bakın şurada şu. Bu ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. Ardından bu tarçın rengi ilmeğim ile krem ilmeğimin ikisini birlikte tersten örüyorum. İkisini bir ördüm. Yeniden 3 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3. Ardından yine ipimi benden tarafa doğru aldım. Buradaki kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Hemen bu kremimin altına düşen bakın hemen şuradaki ilmeğim şu. Şu tarçın rengi ilmeğimi şişime takıyorum. Ardından bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte tersten keserek örüyorum. Tekrardan 3 ilmek öreceğim ters olarak. Ve ipim benden tarafta. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve hemen krem ilmeğimin altındaki bakın şu tarçın ilmeğime şöyle şişimi takıyorum. Bu ikisini birlikte tersten keserek örüyorum. Yeniden 3 ilmek öreceğim. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. 3. ilmeğim. Tekrardan ipim benden tarafta, kremimi örmeden sağ şişime aldım. Kremimin altına denk gelen şu tarçın ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte tersten keserek örüyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi normal ters olarak ördüm. Her 3 ilmekte bir bu şekilde model kuruyoruz hanımlar. Modeli gösteren zaten bu işlem. Tekrar ipim benden tarafta, krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bakın hanımlar, şu krem ilmeğimin altında bakın şöyle tarçın ilmeğim var. Ona şu üstten girerek şöyle şişimi takıyorum. İkisini birlikte tersten keserek örüyorum. Arada 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Her 3 ilmekte bir aynı modeli kuruyoruz. İp yine benden tarafta tarçın ipim. Krem ilmeğimi sağ şişime aldım. Krem ilmeğimin altındaki şu tarçın ilmeğime şöyle üstten giriyorum. Bunu çıkarttım. Bu 2 ilmeği birden tersten keserek örüyorum. Yanına 3 ilmek ters örüyorum. Tekrardan burada bakın krem ilmeğimi sağ şişime aldım. Krem ilmeğimin altındaki tarçın ilmeğime üstten girerek şişimi takıyorum ve İkisini birlikte tersten keserek örüyorum. İlk 2 şişimde modeli tamamladım. 3.'ye geldim. En son model kurmuştuk burada. Şimdi 3 ilmek ters örüyorum. Tekrardan ipim benden tarafta, kremimi örmeden sağ şişime aldım. Kremimin altındaki tarçın ilmeğime şöyle şişimi takıyorum ve şişimdeki ilmeğin ikisini tersten keserek örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum yine. Modelime devam edeceğim. İp benden tarafta, krem ilmeğimi şişime aldım sağ şişime. Krem ilmeğimin altına denk gelen şu tarçın ilmeğime üstten giriyorum. Tarçın ilmek ile krem ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 3 tane tersim var. Yeniden kremimi örmeden sağ şişime aldım. Alttan şu tarçın ilmeğime giriyorum. İkisini tersten keserek ördüm. Modelimi yaptım. Yeniden 3 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 4. şişimden devam ediyorum. Şu da 3. ilmeğim. Tekrar ip benden tarafta, kremimi aldım şişime. Alttaki tarçın ilmeğime üstten şöyle giriyorum.
İkisini birlikte tersten kesiyorum. Hemen yanına yine 3 ilmek ters ördüm. Devam ediyorum. Yine kremimi örmeden aldım. Kremimin altına denk gelen şu tarçın rengi ilmeğimi şişime takıyorum ve ikisini tersten keserek örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek ters ördüm. Tekrar tarçın ipim benden tarafta. Krem ilmeğimi sağ şişime aldım. Kremimin altındaki şu tarçın ilmeğime üstten giriyorum. Bu 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Yanına 3 ilmek ters ördüm. Ve son ilmeğim kaldı. Yine bunu örmeden sağ şişime aldım. Bu ilmeğimin altına denk gelen şu tarçın ilmeğimi şişimi takıyorum ve ikisini tersten keserek örüyorum. Modelimizi tamamladık hanımlar. Bakın bir sıra ters örerken modelimizi kurduk. Şimdi bir sıra ters ördük. Yine ilmeklerimizi 3 sıra boyunca bu defa tarçın rengi ipimiz ile düz öreceğiz. Bir sıra ters örmüştük. 3 sırada düz öreceğiz. 4 sırayı tamamlayacağız. Her 4 sırada bir renk değişikliği yapacağız. Bakın ilmeklerimizi düz örüyorum böyle. Model ördükçe kendini gösteren bir model hanımlar. Şimdi yine 3 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile düz ördüm. Bakın arkadan da şöyle ilmek sıralarını sayabiliriz. 3 sıramı tamamladım. Şimdi 3 sıra düz ördüm. Bir sırada ters örmüştüm model kurulumu yaparken 4 sıra oldu. Her 4 sırada bir renk değişikliği yapıyorduk. Krem ipimi aldım. Yine modelimizi kuracağız hanımlar. İlk sırada ters örüyoruz. Diğer 3 sırada ilmekleri düz örüyoruz. Model hanımlar normalde kaydırmalı bir model. Bunu da şöyle yapıyoruz. İlk modelimizi yaparken 3 ilmek ters örmüştük. O şekilde modele başlamıştık. Hani alttan ilmek alarak tersten kesimimizi yapmıştık. İkinci modeli yaparken bir ilmek ters öreceğim. Bakın hanımlar, hatta şöyle de hesaplayabilirsiniz. Alttaki 3 ilmek üzerinden model yapmıştık. Bu defa 3 ilmeğin tam ortanca ilmeğine gelecek bölüme yine model kurulumu yapacağız. Yani ilk modelde dediğim gibi çok kafa karıştırmaya da gerek yok. 3 ilmek ters ördükten sonra modele başlıyoruz. İkincisinde 1 ilmek ördükten sonra başlıyoruz. 1 ilmek ters ördüm. Krem ipimi benden tarafa doğru alıyorum. Tarçın ilmeğimi sağ şişime aldım. Bu defa hanımlar bakın, tarçın ilmeğimin altında şurada krem ilmeğim var bakın. Üstten krem ilmeğime giriyorum. Bunu şöyle alıyorum. Şişime takıyorum. İkisini tersten keserek ördüm. Yanına 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Yine krem ipim benden tarafta. Tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tarçın ilmeğimin altında bakın hemen şöyle krem ilmeğim var. Üstten krem ilmeğime girerek şişime takıyorum ve ikisini tersten keserek örüyorum. Yanına yine 3 tane ters öreceğim kremim ile. Tekrar ipim benden tarafta. Tarçın ilmeğimi sağ şişime aldım ve tarçının altındaki kreme üstten şişimi takıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yeniden 3 tane kremimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğim tarçın. Şişime alıyorum örmeden. Altındaki krem ilmeğimin kenarına şöyle takıyorum, şişime alıyorum ve ikisini tersten keserek örüyorum. Bakın hanımlar, bu şekilde modelimiz oluşmaya başlıyor. Devam ediyorum ikinci şişimden. En son model yapmıştık burada. Ardından ikinci şişimde ilk 3 ilmeğimi ters örüyorum ve sıradaki ilmeğime işlem yapıyorum. Bu şekilde. 3 ilmek ters örüyoruz. Her 3 ilmekte bir model kuruyoruz. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz ve onun altına gelen bakın ilk krem ilmeğimi tepeden giriyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde hanımlar modeli böyle devam ediyoruz. 3 ilmekte bir model kuruyoruz. 2 ilmek ters ördüm. 3. şişime geldim. Burada da 3. ilmeğimi de ters örüyorum. Krem ipim benden tarafta. Tarçınımı örmeden aldım. Tarçınımın altındaki hemen şu krem ilmeğimin üstten giriyorum. İkisini tersten keserek ördüm. Yanına 3 ilmek ters ördüm. 4 şişimizde de hanımlar aynı işleme tekrar ediyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. 4. ilmeğe model kuruyoruz. Bu şekilde. Yeniden 3 ilmeğimi ördüm. Şu 4. ilmeğim tabanına iniyorum. Kremin kenarına şişimi taktım ve ikisini tersten kestim. 4. şişime geldim. İlk 3 ilmeğimi ters örüyorum. 4. ilmeğimi hemen örmeden şişime aldım. Bakın krem ipim benden tarafta şöyle. Hemen altındaki krem ilmeğin kenarına şişimi takıyorum. İkisini birlikte tersten keserek örüyorum. Yanına yine 3 ilmek ters örüyorum. Aynı modeli hanımlar devam ediyoruz. Eliniz 1-2 sıra sonra alışınca kolayca yapıyorsunuz zaten. Bakın.
İkisini alıp tersten kesiyorum. Son 2 ilmeğimi de yine ters ördüm. 4. şişimizde de modeli tamamladık hanımlar. İlk şişimde 1 ilmek ters örerek başlamıştım. 4. şişimde de bakın son 2 ilmeğim ters oldu. Arada 3 ilmek ters oluyor böylece. Kenarlarda da model bütünlüğü sağlanıyor. Şimdi bir sıra ters örerek modelimizi kurduk hanımlar. 3 sırada ilmeklerimizi düz öreceğiz. Krem ipim ile 3 sıra daha düz öreceğim. Bir sıra ters örmüştüm. 3 sıra daha öreceğim. Toplam 4 sıra edecek. Sonra diğer rengimize geçerek modelimize devam edeceğiz. Bakın böyle düz örüyoruz. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile 3 sıra boyunca yine düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 3 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm. Bir sırada ters örmüştük. 4 sırayı tamamladık. Tekrar şöyle ip değişikliği yapıyorum. Tarçın rengi ipime geçiyorum. Yine ilk sıramda ters öreceğim. Diğer 3 sırada ilmekleri düz öreceğim. Ters örerken de model kurulumunu yapıyoruz hanımlar. Şimdi ilk modelimizi yaparken 3 ilmek ters örerek başlamıştık. İkinci modelimizi kurarken 1 ilmek ters örerek başladık. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Modelin birini 3 ilmek örerek yapıyorsak diğerini 1 ilmek. 3 ilmek 1 ilmek böyle devam edecek. Bir önceki modelimizi 1 ilmek ters örerek başlamıştık. Şimdi yine 3 ilmek ters örüyorum. Modelime böyle başlıyorum. Bir sonraki modeli yaparken de kenara 1 ilmek ters öreceğiz. Model kurmaya başlayacağız. 3 ilmeğimi ters ördüm. Krem ipim benden tarafta. Tarçın rengi ipim benden tarafta. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bakın krem ilmeğimin altına denk gelen şu tarçın ilmeğimin kenarına üstten şişimi takıyorum ve ikisini tersten keserek örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek ters ördüm. Ve sıradaki ilmeğime bakın tarçın ipim benden tarafta. İlk ilmeği buradaki kremimi örmeden aldım. Kremimin altındaki şu tarçın rengi ilmeğime üstten giriyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Yanına 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar tarçın ipim benden tarafta. Krem ilmeğimin altındaki şu tarçın ilmeğime de şişimi takıyorum. Krem ile tarçın ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yanına 3 ilmek ters örüyoruz. Her 3 ilmekte bir hanımlar bu şekilde modelimizi kuruyoruz. İlk sıramızda ters örerek model kurulumu yapıyoruz hanımlar. Sonra da 3 sıra boyunca yine tarçın rengi ipimiz ile ilmekleri düz öreceğiz. Ardından tekrar kreme geçeceğiz. Bu defa bu sıramda 3 ilmek örüp model yapmıştım. Krem ipime geçip modelimi kurarken 1 ilmek öreceğim. Sonraki 1 ilmek ters örüp modele başlayacağım. Sonraki modelimde 3 ilmek ters örüp alttan ilmekleri keserek böyle modele devam ettireceğim. Hanımlar modelimizin hepi topu bu kadar. Zaten birlikte böyle 1, 2, 3 tane modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Ben bu patiğimin ön bölümüne hanımlar sayacak olursak hatta şu krem olanları sayayım bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Tarçınlardan da toplam 1, 2, 3, 4 tane model kurulumu yapmışım. Toplamda patiğimin ön bölümüne 5 tane krem görünen modelden yaptım. Sonrasında krem modelimi böyle yine tarçın ipimle toplayarak krem modelimi oluşturdum. Ardından da hanımlar yine 3 sıra model bitiminde yine 3 sıra ilmeklerimi tarçın ipimle düz ördüm. Sonra bilek ayrımına geçtim. Sizler hanımlar bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Hani ördükçe patiğinizi şöyle bir ayağınıza giyin. Bilek bölümünü daha mı kısa yapacaksınız? Daha mı uzun yapacaksınız? Bunu kendi ölçülerinize göre ayarlayın. O kadar örün. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Bu krem olan desenden toplamda bakın 5 tane yaptım. En son kremin üzerini kapattım. Tarçın desene geçtim. Şimdi hanımlar normalde modele devam etseydik. Bakın 3 sıra en son tarçın rengi ipimle düz ördüm. Krem ipimle tekrar ilk sıra ters örerek model kurulumu yapacaktık. Şu anda model kurulumu yapmayacağım. 3 sıra en son düz ördüm. Şimdi bilek ayrımına geçeceğim. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeyim. İlmeklerimi ilk şişimde düz olarak öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar sırasıyla düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Bakın hanımlar burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştiriyoruz. Burada sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar patiğimizin bu yan bölümlerine
geçmiş bulunuyoruz. Patiğimin hemen şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek ayrımını burada yapmıştık hanımlar. İlk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bu bilek bölümündeki 7 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de hanımlar ön yüzdeyim. Yine düz olarak öreceğim. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Ayrıca ben patiğimin arka bölümünü hanımlar örerken bakın şöyle örüyorum. Bakın şişim üstte, ipim altta. Şiş üstte, ip altta. Şişim üstte, ipim altta. Arka bölümlerini böyle örüyorum. Ön bölümlerini örerken şöyle örüyordum. Bakın burun kısmını örerken şişim altta, ipim üstte. Bu şekilde alarak örüyordum. Fakat arkada ilmekleri farklı alıyorum. Sebebi şu. Arka bölümde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örüyoruz. Arka yüzde ilmekleri ters örerken ilmeklere bakın bu şekilde alınca ilmek yönü düzgün düşüyor. Daha rahat örebiliyorum ters örgüyü ve örgüm güzel düşüyor. Hani ben burada sadece kendi uyguladığım tekniği anlatmak istedim. Ama sizler bildiğiniz şekilde nasıl rahat örebiliyorsanız o şekilde örebilirsiniz patiğinizi. Geldik hanımlar en son bakın bilek ayrımı yaptığımız yere. Yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın son 7 ilmeğim haroşa, bunu yine normal öreceğim. Çünkü haroşalarda arka yüzde ters örgü örmüyorum. Normal düz örgü örüyorum. Haroşalı olan ilmeklerimi normal ördüm. Şimdi bilek ayrımına geldik, geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Bilek ayrımına kadar ördük, geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa düşmesi için. 5, 6 ve 7. ilmeğim. Bakın buraya bir diş haroşamız düştü. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Hanımlar bu modelin arka yüzden görüntüsü de gayet düzgün, temiz duruyor patiğin iç tarafı. Hemen unutmadan onu da göstereyim. Bakın. Patiğin arka yüzden görüntüsü bu. Gördüğünüz gibi çok temiz bir görüntüsü var arka yüzden de. Bir diğer işime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de bakın ters örüyorum. Bu şekilde hanımlar ben rahat örüyorum ters ilmeklerimi. Ya da bakın ilmeğinizi normal aldığınızı farz edin şöyle. Hanımlar ters örgüyü şu şekilde de örenler var. Bakın bu şekilde de olabiliyor. Hemen şunu normal ördüğümüzü düşünelim. Bakın şu şekilde de rahat örenler var. Onlar yine bu şekilde örmeye devam edebilirler. Hani ille de ben böyle yapıyorum diye siz de böyle yapmak zorunda değilsiniz. Örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa, nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde örebilirsiniz. Örme şekli, örme tekniği çok da önemli değil. Bir diğer işime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece buradaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa buralar, düz olarak örüyorum haroşalarımı. Bakın bilek ayrımına geldik. Tekrardan geri döneceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. Az önce de gösterdiğim gibi ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki yetişen ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz. Bakın yine 7 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi yine ön yüzde olduğum için bu şekilde düz olarak örüyorum. Böyle hanımlar. Bakın buralara bir diş haroşamız oluştu bile. Bu şekilde patiğimizin arkası örülecek. Başka bir model, detay, hiçbir şey yok. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 14 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Bu defa benim bu tarçın rengi ipimde bakın.
biraz kalın çıktı. Şöyle de göstereyim hanımlar. İpim kalın çıktı. 14 diş haroşa yeterli oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken mutlaka ayağınıza ölçün. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor hanımlar. Bu şekilde ölçü alarak örerseniz patiğiniz ayağınıza tam olur. Benim patiğim küçük oldu ya da büyük oldu gibi bir yorumla da karşılaşmam bu arada. Bakın yine kendimi düşündüm. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi topuğumuzu keseceğiz ama öncesinde ilmeklerimizi ayırmamız gerekiyor. Normalde ben video arkasında bu ilmeklerimi ayırıp öyle geliyordum. Fakat yorumlarda soruldu nasıl yaptınız, nasıl ettiniz diye. Şimdi hanımlar şöyle ön yüzden patiğimize baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayırmamız gerekiyor. Şuraya baktığımız anda bu ilk şişimizde zaten 14 ilmeğimiz vardı. Bakın 24 ilmek aktaracağım buraya. 15. ilmeğim, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeği ayırdım. Şimdi bu kalan ilmeklerin tamamını bu tarafa tek şişe ayıracağım hanımlar. Hemen şunları alıyorum. Aynı şişe. Burada 24 ilmek kaldı. Diğer ilmeklerin hepsini de böyle tek şişte toplayacağım. İlmekleri hanımlar bu şekilde ayırıyoruz. Şöyle. Hepsini şişime aktardım. Evet, ilmekleri de hanımlar bu şekilde ayırıyoruz. 24 ilmek. Sol tarafa ayırdım. Kalan ilmekleri de buraya ekledim. Şimdi topuğumuzu keseceğiz hanımlar. Patiğimizin topuk kesiminde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz ki model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde öncelikle 7 ilmeğimi ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamdan sonra sayarak gidiyorum. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için bu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra hanımlar geri dönüyoruz. Kesim yaptığım bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyiz şimdi ve ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 tane ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz ve bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık hanımlar. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi kesimden sonra baktık. 6 ilmek kaldı. 1 ilmek eksildi. Hanımlar şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri örüyoruz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesim yapıyoruz. Biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil.
Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte tığım ile topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Hanımlar, yapacağımız işlem bu. Karşılıklı olarak birer ilmek alıyoruz. Bu ilmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz de aynı anda bu şekilde bitecek. Kesildikten sonra hemen sırasıyla ilmeklerimizi aynı şekilde kesiyoruz. Hanımlar, her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Bunu da belirteyim. Gizli kesim olduğu için kesimimizi çok da belli olmuyor. Hani sağmış solmuş çok da fark etmiyor. Gizli kesim bu. Bu tarz topukları ben çok beğeniyorum. Sizler beğendiğiniz, bildiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa onları da uygulayabilirsiniz. Sonra ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim, topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine ikinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum. Artık şişlerimiz de boşa çıktı. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte topladım. Buraya şöyle bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi de keseceğim hanımlar. Hemen ipimin ucunu gizlemek istiyorum. Hanımlar, bu şekilde iplerimizin ucunu gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle sıkılaştırarak gizledim. Bir de kremi eklediğimiz, kestiğimiz yerimiz vardı. Bakın şurada. Gördüğünüz gibi hanımlar, patiğimizin içi de böyle tertemiz göründü. Model gereği böyle çok karmaşık bir görüntüde oluşmuyor patiğin iç tarafında. Bir de bu krem ipimi kestiğim yer vardı. Hemen bunu da şu aralara, ilmek aralarından geçirerek şöyle gizliyorum. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Hemen bakalım topuğuna. Şöyle. Görüntü böyle hanımlar. Gördüğünüz gibi çok sade, şık, temiz bir görüntüsü var. Görüntü itibariyle patik bu ve hemen manken ayağı giydireceğim. Hanımlar bakın, açılma özelliğine sahip, gayet esnek oldu. Zaten şiş işi patiklerin, yani 5 şiş patiklerin ya da 2 şiş özelliği esnek olmasıdır. Sadece manken ayağımıza giydirelim. Bir de öyle bakalım. Evet hanımlar, bakın. Patiğimi şöyle ayağıma da giydirdim. Hemen tabanımızı göstereyim. Arka bölümü, topuk kısmı, modelli tarafımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.